Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizi iyice çorbaya döndü diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kızılcık Şerbeti'nde vedaların ardından yeni bir hikaye başladı ve son bölümde adeta bambaşka bir dizi izledik. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İlk olarak dizimize yeni katılan Salkım karakteriyle videomuza başlamak istiyorum. Son bölümde Abdullah, Işıl'ı henüz yeni kaybetmesine rağmen ve bunca kötü olay yaşamışken gene dayanamadı ve evlenme kararı aldı. Ardından Salkım karakteriyle tanıştı. Salkım adeta Pembe karakterinin başka bir versiyonu. Salkım'ın birçok hareketi ve davranışı Pembe'ye benziyor. Dizimizi yazan senaristler Pembe karakterinin ayrılmasındaki bahane olarak senaryonun tekrara düşmesini söylemişlerdi. Ancak Pembe veda etti. Birçok olay yaşandı, konu döndü dolaştı. Pembe karakterine tıpatıp benzeyen Salkım dizimize dahil oldu. Madem böyle bir senaryo işlenecekti, o zaman neden Pembe dizimize veda etti? Bunu senaristlerimize sormak istiyorum. Neyse, konunun burasını boş verelim. Şimdi biraz Salkım'a odaklanalım. Dizimizin yeni bölümünde Salkım adım adım evdeki kontrolü almaya başlayacak. Bu süreçte Nursema ile Salkım arasında gerilim zaman zaman yükselecek ve Salkım'ın iğneleyici sözleri Nursema'yı fazlasıyla etkileyecek. Tabi hazır cevap Nursema boş durmayacak ve Salkım'a ağzının payını verecek. Öte yandan Salkım'dan en etkilenecek olan Emir ve Çimen çifti olacak. Son bölümde Emir ve Çimen'in evdeki karşılaşması nefesleri kesmişti. Çimen, Emir'in Salkım'ın oğlu olduğunu öğrendi ve bu gerçek Çimen'le Emir'in ilişkisini sonsuza kadar değiştirecek. Dizimizin yeni bölümünde Çimen gene Emir'den vazgeçemeyecek. Emir de Çimen'den. Ayrıca Emir'in Çimen'le evlenme isteği devam edecek. Bu süreçte Emir annesiyle Çimen'i tanıştırmak isteyecek ve Salkım'la Çimen'in tanışmasında Salkım'ın muhafazakar tarafı ağır basacak ve Salkım Çimen'den pek de hoşlanmayacak. Çimen'in açık giymesi ve rahat tavırları Salkım'ın hoşuna gitmeyecek. Ayrıca yeni bölümde Salkım'la Kıvılcım'ın tanışmasını göreceğiz. Bu tanışmada Salkım'ın iğneleyici sözleri Kıvılcım'ı etkileyecek. Ancak Kıvılcım Salkım'a pek de cevap vermeyecek. Bu anlattıklarım size bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, Doğa ile Fatih'in ilk tanışmasından. Biliyorsunuz, Doğa ile Fatih ilk tanıştığında Doğa karakteri Pembe'nin pek hoşuna gitmemişti. Ve çok geçmeden Pembe ile Kıvılcım'ın arasında çeşitli tartışmalar görmüştük ve konu dizinin başladığı yere gidiyor. Fakat bu sefer farklı karakterlerle. Bunu da anlayabiliyorum. Kıvılcım'la Ünal ailesinin arasında çatışma yaşanması gerekiyordu ve senaristler Doğan'ın vedasının ardından bu konuyu bu şekilde bağlamayı seçtiler. İlerleyen bölümlerde Çimen ve Emir'in aşkının dizimizde önemli bir yere sahip olacağını ve buradan çıkan ikiliklerin dizimizin senaryosunun da önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Emir'in Çimen'le evlenme isteği çok geçmeden sonuç verecek ve Çimen eğitimini geride bırakıp Emir'le evlenmeyi seçecek. Tabi alışık olduğumuz Kıvılcım gene bu evliliğe onay vermeyecek. Ancak Çimen annesini dinlemeyecek ve Emir'le dünya evine girecek. Ardından tıpkı geçmişte izlediğimiz Doğa ile Fatih ilişkisindeki sahneleri bu sefer Emir ve Çimen ilişkisi üzerinden izleyeceğiz. Bakalım Emir ve Çimen'in etkisi Doğa ile Fatih gibi olabilecek mi? Bunu gelecek bölümlerle beraber göreceğiz. Şimdi gelelim dizimize yeni katılan Tuncay ve Başak ikilisine. Tuncay ve Başak son bölümle dizimize hızlı bir giriş yaptı. Bu ikilinin garip tavırları Ömer'in dikkatini çektiği kadar bizlerin de dikkatini çekti. Ve şu anlık biz de Ömer gibi Hikmet'in asıl derdini, Tuncay ve Başak'ın dizimizde nasıl bir yere sahip olacağını merak ediyoruz. Açıkçası burada birçok soru işareti var. Evet, Tuncay Hikmet'in eşiyle evlenmiş ve Hikmet'i kandırmış. Ancak Tuncay'ın sadece Hikmet'i değil, aynı zamanda hem Hikmet'in eşini hem de Başak'ı kandırdığını düşünüyorum. Öte yandan Hikmet bir de oğlundan bahsetmişti. Tuncay karakteri dizimize katılmadan önce Tuncay'ın Hikmet'in oğlu olduğunu düşünüyordum. Fakat bu senaryo boşa düştü. Peki Hikmet'in oğlu kim? Hikmet'in oğlu gelecek bölümlerde dizimize katılacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Hikmet'in oğluyla ilgili bir gelişme yok. Ancak Hikmet bu olaylardan bahsederken kızını iyi göstermiş ve onun kandırıldığını, oğlununsa tamamen kötü niyetli birisi olduğunu söylemişti. Bunun ardından bizim kafamız iyice karıştı. Burada benim aklıma Asil geliyor. Asil Hikmet'in oğlu olabilir ve bu konu ilerleyen bölümlerde ortaya çıkabilir. Aklıma gelen başka bir karakter yok ya da ilerleyen bölümlerde dizimize Hikmet'in oğluyla giriş yapacak farklı bir karakter göreceğiz.
Bu konuda sizlerin tahminlerini merak ediyorum. Sizce Tuncay'ın asıl derdi ne? Hikmet'in oğlu kim? Başak dizimizde nasıl bir yere sahip olacak? Yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Dizimizin yeni bölümünde Başak ve Fatih'in tanıştığını göreceğiz. Bu tanışma iş vesilesiyle olacak. Başak'ın işkolik bir karakter olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı burada Fatih ile Başak'ın tanışması nefesleri kesecek. Bu ikilinin çeşitli anlaşmazlıklar yaşayacağını, ancak çok geçmeden Başak'ın Fatih'i etkisi altına alacağını ve Başak'la Fatih'in arasında bir aşkın başlayacağını düşünüyorum. Fatih, Doğan'ın vedasından çok etkilenmiş olsa da Başak'la beraber hayata yeniden dönecek. Ancak Başak Fatih'e iyi gelir mi? Yoksa Fatih'le ilgili bir başka derdi mi olur? Bunu şu anlık tahmin etmek güç. Ancak Hikmet'in söylediklerini göz önüne aldığımızda Başak çok da kötü niyetli bir karakter değil. Sadece Tuncay tarafından kandırılmış birisi. Bundan dolayı ilerleyen bölümlerde Ömer'in Tuncay'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmasının ardından bu gerçekleri aydınlattığında Başak da Tuncay'ın gerçek yüzünü görebilir ve bundan sonra bambaşka bir Başak karakteri izleyebiliriz. Videonun başında dizimizin tam bir çorba olduğundan bahsetmiştim. Gerçekten analizi yaparken ben de çok zorlanıyorum. Kafam karışıyor, senaristlerin nasıl bir bağ kurabileceğini tam anlamıyla tahmin edemiyorum. Bundan dolayı gelecek bölümler bu senaryonun gidişatı açısından belirleyici olacak. Ancak her ne olursa olsun Ömer Hikmet'e verdiği sözü tutacak ve bu gerçeği aydınlatacak. Çok geçmeden Hikmet'in hapishaneden çıkacağını, burada Hikmet'le Tuncay'ın arasında yüzleşmeler göreceğimizi düşünüyorum. Ancak Tuncay, Hikmet'in söylediği kadar kötü bir karakterse bu süreçte Ömer'i zor anlar bekliyor olacak. Ömer zaman zaman Tuncay'ın kötü planlarıyla karşı karşıya kalacak ve Ömer'in içinden çıkamayacağı durumlar olacak. Burada Ömer'in Kıvılcım'la sınanabileceğini ve Tuncay'ın kötü planlarından birinin Kıvılcım'la tanışmak, ardından onu etkisi altına almak olabileceğini düşünüyorum. Kıvılcım'la Tuncay'ın arasında bir ilişki görmemiz ve Tuncay'ın Ömer'e olan planlarını Kıvılcım üzerinden gerçekleştirmesi Ömer için büyük bir sınanma olacaktır. Bu süreçte Ömer ve Tuncay'ın birbirlerine karşı planlarını izleyeceğiz ve ikilinin arasındaki sahneler nefesleri kesecek. Son olarak Nursema'dan bahsederek videomuzun sonuna gelelim. Nursema'nın son zamanlarda yaşadıkları gerçekten hafif şeyler değildi. Önce annesi Pembe'yi kaybetti. Ardından Firaz'la beraber toparlanma sürecine girdi. Sonrasında ilişkisinde sorunlar yaşadı. Ardından aldatıldığıyla yüzleşti. Bunlar yetmezmiş gibi bir de abisi Mustafa'yı kaybetti. Nursema son zamanlarda hiç kolay şeyler yaşamadı. Gerçi Nursema'nın hayatına baktığımızda hiçbir zaman kolay şeyler yaşamadı. Kızcağız bir türlü mutlu olamadı. Dizimizin yeni bölümünde daha aktif bir Nursema göreceğiz. Nursema tüm baskılara ve kendisine söylenen kötü sözlere rağmen ayakta kalacak ve hem iş dünyasında hem de evde daha güçlü bir Nursema göreceğiz. Ayrıca biz izleyiciler olarak Nursema'nın kiminle aşk yaşayacağını, Nursema'ya bir partner gelip gelmeyeceğini merak ediyoruz. Bu konuda daha önceki analizlerimde sizlere Rüzgar karakterinin dizimize katılacağından bahsetmiştim ve bu ihtimal gerçek oldu. Rüzgar karakteri 117. bölümle beraber dizimize dahil olacak. Rüzgar'ın dizimize yeniden dahil olması seyir zevkini arttıracaktır. Bu süreçte Rüzgar'ın Nursema'ya kendisini affettirme sürecini izlemek izleyiciler açısından iyi olacaktır. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Ancak Rüzgar'ın Nursema'ya kendisini affettirmesi öyle kolay olmayacaktır. Çünkü Rüzgar'ın vedası Nursema'yı etkiledi. Nursema Rüzgar'ın vedasının ardından neler yaşadı neler. Belki Rüzgar Nursema'nın hayatında olsaydı, o gece gitmeseydi şu an bambaşka bir Nursema görecektik. Yani Nursema'nın yaşadığı bu olaylarda Rüzgar'ın etkisi de büyük. Bundan dolayı Rüzgar'ın dizimize katılmasının ardından kendisini kolay bir şekilde affettirebileceğini düşünmüyorum. Ancak her ne olursa olsun Rüzgar'ın varlığı Nursema'ya iyi gelecektir.